ışık ve karanlığın çocuğu. Azeroth'tan çıkacak olan bu ölümlü hem Burning Legion'ın sonunu getirecek hem de sonrasında ışığın şampiyonu olarak savaşı Void Lord'lara taşıyacaktı. En azından Zera'nın Legion'da bize anlattığı kehanet bunun üzerineydi. Ve Zera'ya göre bu çocuk Illidan Stormrage'den başkası değildi. Çünkü Illidan'ın özel, ihtişamlı bir kaderi olduğuna inanıyordu ve bu açıdan kesinlikle haklıydı. Neltarf kültüründe altın gözlerle doğan çocukların özel bir kaderi olduğuna inanılır. Hikayede bu gözlerle doğan yalnızca iki karakter var. Kraliçe Azshara ve Illidan Stormrage. Zera'nın gördüğü geleceğe göre Burning Legion, evrene dair en büyük tehdit ve durdurulmasını sağlayacak olan kişi de Legion'ın saldırdığı dünyalardan birinden gelecekti. In a time now long past, a great battle was fought that would determine the fate of all worlds. It was in that final battle that the all-powerful Titan Pantheon fell to one of their own, Sargeras. After the fall, none were left to oppose the will of Sargeras. Unfettered, the Dark Titan and his burning legion would go on to annihilate countless worlds in their burning crusade. From the ashes of those ravaged worlds, survivors arose to stand against the demons. They became known as the Army of the Light. But now, the Golden Army teeters upon the precipice of oblivion as their campaign on Argus nears its terminus. Should they fall, the Legion will initiate a new burning crusade, and with it the cosmos will tremble. I am here now on a mission of desperation. I seek the child of light and shadow, the boy destined to end the age of demons. The one called Illidan Stormrage. Zera'nın yönlendirmesiyle expansion boyunca Illidan'ın geçmişini, Legion'a karşı verdiği savaştaki motivasyonunu öğrendik ve Zera Illidan'a ne kadar önem verdiğinden sıkça bahsetti. Zaten Legion öncesinde çıkan Illidan romanında da Zera'nın Illidan'a ulaşmasını ve ona kaderini göstermesini okumuştuk. Zera'ya göre Illidan en sonunda Void Lord'lara karşı verilecek olan savaşta ışığın ordularının başında olacaktı. De bütün bu hazırlanan sürecin ardından Shadows of Argus patch'i geldi ki bence Visions of N'Zoth patch ile beraber WoW'un yalnızca son dönemi için değil, gelecekteki hikayesi için de en önemli iki patch'ten biriydi. Zaten üzerine uzun uzun konuşmuştuk, daha da konuşuruz ileride. Bu patch ile Zera'yı bulduk, tamir ettik ve kehanete Zera kadar sıkı sıkı inanan Thralion, Illidan'la Zera'nın karşılaşmasını sağladı. Ancak olaylar azıcık çığırından çıktı ve Zera yapması gereken en son şeyi yapıp Illidan'ı zorlamaya, boyunduru altına almaya kalkıştı çünkü gerçekleşmesini istediği geleceği riske atamazdı. Ne büyük hata. The light will heal your scars. I am my scars! The light is your destiny. My destiny is my own! You've doomed us all, betrayer! Your faith has blinded you. There can be no chosen one. Only we can save ourselves. Göreceğiniz üzere Illidan, Zera'nın ona dayattığı bu kaderi kabul etmedi. Belki de Zera'nın teklifini kabul etseydi gücü tahmin edemeyeceği kadar artacaktı ve Legion'ı yok etmekle kalmayıp aynı Zera'nın gördüğü gördek gibi savaşı Void Lord'lara bile taşıyacaktı. Ancak işte Illidan, niye Illidan Stormrage olduğunu herkese gösterircesine ona dayatılmak istenen bu kaderi kabul etmedi ve kendisine ışığın annesi denilen Zera'yı paramparça etti. Zera'nın burada yaptığı şey çok yanlıştı. Bunda zaten hepimizin fikirizdir ama şu var, zaten yanılmıştı. Illidan'ın amacını gerçekleştirmek için ışığa ihtiyacı yoktu ve dahası Illidan'ın kucakladığı güç aslında gölge değil, kaostu, yani fel. Ama işte Zera bu gördüğü göreye saplantılı hale geldi. Çünkü unutmayın, ışık doğası gereği yalnızca tek bir ihtimali görüp tamamen ona göre hareket eder. The light seeks one path and shuns all others as lies.
The shadow seeks every possible path and sees them all as truth. Zera gördüğü bu görüye, kehanete saplantılı hale geldiği için binlerce yıl boyunca onun yanında savaşan ve potansiyeli çok yüksek olan başka bir karakteri göremedi. Görmek istemedi. Alleria. Ama ne alaka? Alleria kendini gölgelere adamadı mı? Evet. Ama size şunu söyleyeyim. Zera'nın gördüğü kehanetteki çocuk bu ölümlü gerçek olabilir. Fakat o ölümlü Zera'nın düşündüğü kişi değildi. Peki sizce o çocuk Arator olabilir mi? Buna da ne alaka dediniz şimdi tahminen. Gelin çok kısaca özetleyeyim. Arator'u çok kısaca anlatmak gerekirse kendisi Alleria ve Thrallion'un oğlu ve Shadows Rising kitabına göre ebeveynleri Draenor'da kaybolduklarında en fazla 4 veya 5 yaşlarındaydı. Yani ailesini aslında pek tanıyamadı ve onu büyüten teyzesi Veresa oldu. Arator yıllarca teyzesinden hem Alleria'yı hem de kendisine rol model olarak aldığı babası Thrallion dinledi ve aynı onun gibi bir paladin oldu. Unutmadan şunu da söyleyeyim, Arator bir yarı elf. Yani yarı insan, yarı elf. Çünkü yani malum bir elf ile bir insanın çocuğu. Arator yıllarca anne ve babasının geri dönmesini beklemiş. Hatta bizim de Outland'e gelip Danat Trollbane, Khadgar ve Kurdran ile tanışmış. Orada da ilginç detay şu, Arator bizi babasıyla ilgili gördüğü bir görüden bahsediyor ve bu görüde babası Thrallion'un kızıl bir gökyüzünün altında Legion ordularıyla savaşmasının ardından son nefesini verdiğini görüyor. Aklınızda bulunsun. Aradan geçen yıllarda Arator hikayede dönem dönem rol alıp en sonunda Legion eklenti paketinde Paladin Class Order Hall'unda bizim yanımızda savaşıyor. Hatta Lights of Chapel'de babasının heykeli önünde diz çökmüşlüğü de var. Ayrıca Paladin Class görevleri sırasında öğreniyoruz ki Legion, Arator'u öldürmesi için Balnazar'ı görevlendirmiş ki burada amaçları Alleria ve Thrallion'un canını yakmak. Bakın bunlar öyle bir ikili ki Kil'jaeden bunlara özel Eredar suikastçısı yolluyor. Tiflik Nese'de kayboldukları dönemde. Bu da yetmiyor. Arator'u öldürme görevini de bizzat Balnazar'a veriyorlar. Kil'jaeden bayağı uğraşıyor yani Thrallion ve ailesiyle aslında. Sizce neden? Niye Azeroth'tan gelen bu iki sıradan ölümlüye bu kadar kafayı takmış olabilir? Şimdi burada Zera'nın henüz Alleria ile arasının bozulmadığı dönemde Alleria'ya ışık aracılığıyla gösterdiği çok güzel bir görüyü dinleyelim. Outside the walls of Stormwind, rows of statues had been erected. She recognized all of their likenesses. There was Kurdran Wildhammer, Danath Trollbane, Archmage Khadgar, and there was Thrallion. Right next to him was a statue of Alleria. The Alliance must have believed that all who had remained on Draenor were dead. Alleria knew many of the expedition's members had survived. She had seen it through the light. But they must not have found a way back to Azeroth yet. Alleria let her consciousness float over the crowd. They were all looking upward. Yes, she recognized some of the elves there. Warriors, fellow hunters, magi, friends. And there, right there, was a little boy, sitting on the shoulders of a paladin. Arator. Her son was still a child, so tiny. He had been a few months old when she had left for war. For him, only a couple of years had passed since. His eyes were wide, his head tilted. He was looking at a face he didn't remember. Alleria felt tears welling beneath her eyelids. Speak to him. I do not know what to say. Through the light, you can say more than words. Alleria understood. She thought back on those precious few months when she had held him in her arms. She let herself float in those memories, embracing her pure, infinite love for her child. Through the light, she shared that emotion with him. She saw him look around. She saw him smile. And then he looked back up at the statue of her, reaching with his hand. It was the same gesture he had made as a baby, trying to touch her chin. Joy filled her heart so intensely it hurt. He does not know my face. He will return here again and again to see your face. And he will know you love him. Thank you, Zira.
Evet, yani eğer bu kitabı baz alacaksak Alleria ve Thralion kaybolduklarında Arator da birkaç aylıkmış. Ama burada önemli olan Arator'un anne ve babasını 20 küsur yıl boyunca görmeden büyümüş olması ve aslında onlara ne kadar hayran olsa da, ne kadar sevse de bir yaşanmışlığının pek olmaması. Bunu da aklınızda tutun. Peki insanlar niye Arator'un ışık ve karanlığın çocuğu olabileceğini düşündüler? Sebep aslında çok basit. Alleria ve Thralion'un oğlu Arator, ışık, karanlık. Işık, Thralion, karanlık, Alleria. Ama işte Arator doğduğunda Alleria henüz sıradan bir elfti. Void ile herhangi bir şekilde teması olmamıştı. O yüzden uzaktan bakınca mantıklı gibi gözükse de bence o çocuk Arator değil. Ama iyice yaklaştık. O çocuk Alleria. Şimdi hepiniz bir yok artık o kadarında gerek yok oldunuz tahminen ama gelin kısaca anlatayım. Bu kanalda Alleria konusunda hep neyi vurguladık? Alleria'nın kaderinde her ne yatıyorsa, başına her ne gelecekse bu sıradan bir şey olmayacak. Alleria'nın WoW'un gelecek yıllardaki hikayesinde özellikle Light ile Shadow'un bize anlatılmasında çok önemli kilit bir rolü olacak. Ki bunda en önemli sebeplerden biri de zaten ailesi ve ailesiyle olan ilişkisinde yatıyor. Alleria ve Thralion daha önce bahsettiğimiz gibi ışık ile karanlığın arasındaki zıtlığın ama bu zıtlığa rağmen bir araya gelme ihtiyacının hikayedeki karakterler olarak bize sunulmuş halleri aslında. Bu üçlü, yani Thralion, Alleria, Arator üçlüsü gerçekten çok özel bir aile. Özellikle Midnight sırasında gözümüzün üzerlerinde olması gerekecek. Şimdi konu Alleria olduğunda herkes Alleria'nın tamamen gölgelerle bir olduğunu varsaysa da bence bu durum bu değil. Alleria, Argus'a gölgeleri kucaklamadan önceki süreçte Army of the Light'a dahil olduğu dönemde ışığı zaten bir silah olarak kullanabiliyordu. Ancak daha önce bahsettiğim gibi yalnızca kendini değil, Azeroth'u ve ailesini korumak için gölgeleri kucakladı ve o yolda ilerledi. Burada A Thousand Years of War'dan daha önce dinletmediğim çok ilginç bir kesitde dinletmek istiyorum. The shadow will heal your scars. The shadow will show you your destiny. Alleria was not amused. Stay out of my memories. Laughter filled the air around her. I couldn't, even if I tried. I will know everything about you when this is done. Does that inspire second thoughts? No. Locus Walker'ın burada söylediği aslında Zera'nın sözlerinin bir yansıması. Zera'ya göre ışık Illidan'ın yaralarını sarıp ona kaderini gösterecekti ya. Yani Illidan'ın kaderi ışığa bağlıydı. Locus Walker da burada Alleria'ya gölge senin yaralarını iyileştirecek ve sana kaderini gösterecek diyor. Ayrıca hatırlarsanız Alleria'nın kaderinin gölgeler tarafından sarıldığını, bu yüzden Zera'nın Alleria'nın kaderini göremediğini de söylemişti. Gölge Alleria'nın kaderini gizlemiş ve onu kendi tarafına çevirmeye çalışıyor. Ya burada şundan bahsetmek lazım. Locus Walker Void'e karşı nasıl durulacağını öğretiyor. Evet, Void'e çalışan Shadowguard Ethereal'ları Locus Walker'dan nefret ediyorlar hatta. Ama en başından beri Locus Walker'ın Alleria'ya bir böyle ittirme durum var gibi sanki. Ne dersiniz? Doğru. Void ile tekrar buluşup eğitimine devam etmek isteyen, bunun için Locus Walker'ın başının etini yiyen Alleria'ydı. Ama Locus Walker Alleria'yı bilerek iyice karanlığın, Void'in kollarına atıyor olabilir mi? Eninde sonunda Void'in işine yaraması için. Bilemiyorum, ancak Alleria'nın kaderinin gerçekleşmesi için çok uğraşıyor. Biraz beni şüphelendiriyor. Acaba böyle bir senaryodan nasıl bir çıkar olabilir merak ediyorum. Locus Walker'a güvenip güvenmediğinizi yorumlarda okumayı bekliyorum. Ayrıca yine kader ve Alleria konusuna gelirsek, Alleria şu an kendi kaderini kendisinin çizdiğini düşünüyor olsa da denge çoktan Void'in tarafına kaymış ve ona çizilen bir kaderde farkında olmadan ilerliyor olabilir. Ama işte bence bir noktada ışık ile tekrar buluşup bu iki gücü birlikte kullanmayı öğrenebilir. Niye mi? Blizzard The War Within duyurulduktan sonra gerçekleştirilen panellerden birinde Alleria konusunda ne demiş? Hızlıca bakalım. The War Within'in ana karakterleri mi? Alleria, onun yer alacağı sinematikler ve ışık ile karanlık arasında kalışının gösterileceği anlar çok önemli olacak. Size daha önce de demiştim, Alleria'nın ışığı sevdikleri, yani kız kardeşleri Thralion ve Arator. Alleria'yı hala ayakta tutanlar onlar. Ve en azından A Thousand Years of War'da gördüğü görüye göre Alleria'nın ne olursa olsun asla zarar vermeyeceği tek kişi de oğlu. Perhaps one day she would fall to madness. Perhaps one day she would betray her allies. She was capable of it. But she would never, not in any possibility, not in any circumstance, harm her son. She would never lift a finger against Arator. Even if he killed her for what she had become, she would accept it gladly. The weight of that truth kept her afloat.
and she could feel the shadow's confusion. It did not understand the bonds between mortals. It did not understand that there were some things that could not be corrupted. Şimdi bunun üzerine bir de şunu hatırlayalım. Father, do not listen to the whispers. I have ignored them for too long. They speak the truth, Arator, and you will hear them. I will make you hear them. No, I will never. The light cannot save them, and it will not save you. Yani Nuzot burada o kitapta bahsedilen sevgiyi bile yozlaştırıp Aleria'ya karşı kullanmayı başarmış. Burada önemli olan detay şu: Nuzot mağlup edilene kadar bu göllerde yer alan karakterler, yani Aleria'sı, Turalyon'u veya Troll'u, bu görevleri aslında birer kabus olarak tekrar gördüler. Ve tabii ki Arator da gördü. Size video başında bahsetmiştim. Arator her ne kadar iyi bir karakter olsa da annesi ve babasıyla birlikte geçirdiği süre aslında çok kısa. Bu gölleri gördüyse Aleria'ya onu korumak için bu yola giren annesine olan bakış açısı etkilenmiş midir? Bu da yoruma size bıraktığım sorulardan biri olsun. Ayrıca şu da var. Evet, Zera ışığın ve karanlığın çocuğuna dair bir kehanet duyurdu. Ama belki de bu aynı Illidan'ın söylediği gibi yalandan, boş bir hayalden ibarettir. Böyle bir çocuk belki de zaten yoktur. Ama eğer Zera değil, aslen kozmik güçler veya kader bu çocuğu seçtiyse, o zaman bahsedilen çocuk Aleria. Zalatat'ın gözünü ona dikme sebeplerinden biri de bu olabilir. Çünkü Zalatat net şekilde bu ışık ile gölge arasındaki ilişkiye ve bir araya gelirlerse neler olabileceğine dair bilgi sahibi. Hatta bence ciddi anlamda bilgi sahibi. Belki de daha önce konuştuğumuz gibi Aleria'yı yanına alıp Void davasını satıp kendi yoluna gidecek. Ama neticede Aleria özellikle Midnight sırasında bu iki gücü kullanmayı öğrenebilir. Belki de Nuzot'un etkisinden kurtulduktan sonra öğrenecek veya zaten o sayede kurtulacak. Ya benim kendi teorime göre, işte biliyorsunuz Nuzot ve Aleria hakkındaki teorilerimi. Veya yani bunu en eski takipçilerimden biri söylemişti ama adının verilmesini pek sevmiyor. Kendisine buradan selam olsun. Medivh Aleria'ya bu konuda birkaç şey öğretebilir. Çünkü Medivh bence The Last Titan sırasında dönecek, Aleria'nın potansiyelini fark edecek. Hatta şu da olabilir. İyice artık, yani aslında her zaman yaptığımız gibi spekülasyona girersek, Aleria Nuzot'un etkisi altına girer ve aynı benim çok istediğim gibi birkaç patch kötü Aleria ile uğraşırız. Hatta belki de The Last Titan'ın başlangıcına da sarkar bu durum, ama neticede Aleria öyle ya da böyle kurtulur. Ama hem yaşadıklarından hem de yaptıklarından ötürü ağır bir depresyona girebilir. Ne yapmış olabilir? Belki de harbiden Tralyon ve Arator'u öldürecek. Of, iyice bu konu çıkarıp aile faciasına çevirdik işi. Her neyse. Bu sırada da Last Titan'ın ana hikaye örgüsünde işte Illidan'dır, Titanlardır, Iridikron'dur ortam coşarken, yan tarafta Aleria'nın bu izolasyon ve iyileşme süreci bir süre yan hikaye olarak işlenebilir. Zor bir dönemden geçecek çünkü. Ve belki de Medivh ona bu dönemde Locus Walker ile beraber rehberlik edip Light ile Shadow'u nasıl birlikte kullanacağını öğretebilir. Son olarak ben bu videoyu niye çektim? Tabii ki bir sebebi vardı. Hem biliyorsunuz kanalda ayda en az bir kez Aleria konuşma kuralımız var. Hem de 2024'ün sonunda The War Within ile ilgili bir kitap çıkacak. Ve bu kitap Anduin, Gazlowe, Troll ve Aleria ile ilgili kısa hikayeler içerecek. Aleria'nın kısa hikayesi ne hakkında biliyor musunuz? Daedalus Devson oğluyla tekrar bağ kurabilmek için evine doğru gergin, acı tatlı bir yolculuğa koyulan Aleria Windrunner'ı anlatacak. Yani Aleria tahminen The War Within'in ilk ara patch'i sırasında Arator'la yüzleşecek. Ancak bu kitapta anlatacak olan hikayeler paketin öncesinde konu alacak olabilirler. Bu şu yüzden önemli. Eğer paket öncesini konu alıyorlarsa ve The War Within başladığında Aleria gereğinden fazla gergin görürsek anlamalıyız ki oğluyla yaşadığı bu karşılaşma hiç hoş geçmemiş. Eğer paket ortasında yaşanır ve yine Aleria'nın beklemediği, ummadığı olaylar yaşanırsa direnci iyice kırılabilir. Tüm bu anlattıklarımdan sonra bakarsak görebiliriz ki Arator'un bu kısa hikayede alacağı rol The War Within'in kırılma anlarından birisi olacak. Evet, video bugün kısaydı, bu kadardı. İşin teori kısmıyla size böyle de olabilir mi acaba dedirtmiş olmayı umuyorum. Ama daha önemlisi yani biraz da böyle içinizi ısıtacak samimi bir konuyla gelmek istedim. Aleria, WoW'un gelecek dönemindeki en özel ve bence bağ kurulabilecek karakterlerden olacak. Bu videoda da niye öyle olacağını aslında tekrar özetlemiş olduk. Umarım videoyu keyifle dinletebilmişimdir. İzlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.